Bilirkişi raporunda Güllü Hanım'ın önden omuzlarından mesela böyle arkaya doğru itildiği tespit edildi. Burada itilmenin şiddeti önemli tabii. Geriye doğru bu açıları toplamak daha zor. Geriye geri giderek. Önden itilmesi daha tehlikeli. Çünkü Güllü cinayetinde tüp mide ameliyatı mesela olmuştu. Güllü Hanım çok zayıflamıştı. Dengesini kaybediyordu gibi iddialar vardı. Sabah kalkıyor adam iki büklüm yerinden kalkamıyor. Hocam siz nasıl yastık kullanımı öneriyorsunuz? bana bunu soran hastalara ben şöyle diyorum. Boynuma birden ağrı girdi, kramp. Birden giriyor bir de bak birden. Bazen mesela şöyle kalkarken tutulduk kıpırdayamıyor filan gibi. Şimdi bu birden giren ağrılar çok enteresan. Esas bu çok acayip bir soru hakikaten. Sebebi de şu. Evet. Aslında boyun fıtığının ağrısı boyunda olmaz. Daha çok o kolda olur. Hangi sinir sıkışmışsa o sinir hattı boyunca olur. Her boyun fıtığı ameliyatlık mı? Hiçbir yere gidemiyorsan sandalyeye otur kalk. Bacakların kuvvetlensin. Herkese merhabalar, hoş geldiniz. Bugün çok önemli bir konuğum var. Ağrıları konuşacağız ve tedavilerini konuşacağız. Profesör Doktor Alp Yentür bizlerle beraber. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Şimdi algoloji profesörü ne demek? Algoloji ne? Kronik ağrı tedavisi. Yani uzun süre devam eden, iyileşmeyen ağrılar var. Bunların tedavisini yapıyoruz. Yani kanser ağrısı olabilir, bel boyun ağrısı olabilir, diz kalça ağrısı olabilir, sinir hasarına bağlı ağrılar olabilir. Bütün bu kronik ağrıların tedavisini yapıyoruz. Ah bu geçmeyen ağrılar, kronik ağrılar hepsini konuşacağız. Güncel konulardan da soracağım hocama. Ağrıları böyle detaylı sizden gelen soruları da cevaplayacak. Hazırsanız başlıyoruz. Öncelikle hocam şununla başlamak istiyorum. Masa başı çalışanlar sürekli masa başı çalışıyorlar. Mesela şöyle bir soru gelmiş. Masa başı iş yapıyorum. Ayağa kalktığımda belimde dayanılmaz bir ağrı oluyor. Bir süre bekledikten sonra yürüyebiliyorum demiş bir Bu izleyicimiz. tip ağrılar daha çok kas ağrıları. Yani aynı pozisyonda kalmaktan kaynaklanan, kasların aynı pozisyonda spazmından kaynaklanan ağrılar hareketlendikçe yavaş yavaş açılır. Tabii burada yaş önemli. Yani hastanın, yani bunu yazan kişinin yaşı önemli. İleri yaşlardakilerde ilk aklıma gelen oradaki kireçlenmeler olabilir. Ama gençlerde daha çok kas spazmları kaynaklı ağrılar oluyor. Bunlardan kurtulmanın tek yolu spor yapmak. Yani bel ve karın kasları, yani core kasları dediğimiz bu kaslar ne kadar güçlü olursa bu şikayetler o kadar az olur. Bir de fazla beklemeden belli aralıklarla kalkıp hareketlenmek en iyisi böyle durumlarda. Mesela demiş ki bazı sabahlarda belim iki büklüm oluyorum. Birçok doktora gittim. Bunun için ne yapmalıyım? Sabah kalkıyor adam iki büklüm yerinden kalkamıyor. Bunlar daha çok sabah kalkınca olan o ağrılar daha çok kireçlenmelerden kaynaklanıyor. Tabii bunu net olarak söylemek zor ama en sık karşılaşılan tablo burada bel kireçlenmeleri, kalça kireçlenmeleri sabah ağrısı yapar. Sabah tutukluğu yapabilir. Tabii bunun dışında başka bir sürü daha hastalıktan dolayı olabilir ama en çok karşılaştığımız tablolar bunlar. Hele böyle yaş biraz daha ilerledikçe bunlar bel kireçlenmeleri, kalça kireçlenmeleri sabah kalkınca ağrı yapar. Yatakta sağa sola dönerken ağrı yapar. Yatakta dönmek de ağrı yapar. Biraz böyle tuvalete, banyoya gider, biraz mutfağa gider falan yavaş yavaş açılır. Ama sonra ayakta kaldıkça bu sefer tekrar arttılar bu tip ağrılar. Evet. Şimdi bir de mesela bazı sabahları uyandığında da böyle başını çeviremiyorsun. Böyle yapıyorsun ya ay başımı çeviremiyorum diyorsun. Bunun sebebi ne? Tabii aynısı boyun için de geçerli. Sonuçta bu küçük eklemlerden kaynaklanan bir şey. Beldeki olduğu gibi boyunda da var aynısı. Hareketli eklemlerde bu sık karşılaşılan bir şey. Ama boyun sabahları bazen de bu yanlış yatmadan, yanlış yastık kullanmadan aynı pozisyonda kalıyoruz çünkü farkında olmadan uyuyorken o kas spazmlarından da olabiliyor. Hocam siz nasıl yastık kullanımı öneriyorsunuz? Mesela eskiden ben anneannemin evinde hatırlarım böyle yün yastıkları vardı. Şöyle kafamızı koyardık yüksek yatardık. Ama kimi doktor da diyor ki mesela yüksek yastık kullanmayın bu ortopedik yastık kullanıyor. Size göre hangisi doğru? Vallahi bana bunu soran hastalara ben şöyle diyorum. Siz de şikayet yapmayan yastığı kullanın. Çünkü geçen bir hasta geldi 40 tane yastık almış. 40 ayrı yastık var diyor. Hepsi diyor ortopedik diyor, bilmem ne diyor. Birisi viskoz diyor, birisi diyor kuş tüyü diyor, birisi bilmem ne diyor. Hangisini kullanayım? Niye bu kadar aldın ki dedim ya. Hangisi işine yarıyorsa, hangisi sende ağrı yapmıyorsa onu kullan. Çünkü burada herkesin farklı bir şeyi var, yapısı var. Şuradaki boşluğu doldurmak, işte bazısı sırt üstü yapmayı seviyor, bazısı yan yatmayı, bazısı yüzü koyun yatıyor.
Pozisyonlar da önemli burada. Yani burada fizyolojik pozisyonu koruyabilecek yastık tipi hangisiyse herkes için yatış tarzına göre onu kullansın. Yani bunu denesin. Hangisi iyi geliyorsa onu kullansın. Öyle çok özel bir şeye de gerek yok. Herkes gitsin de bilmem ne alsın demiyorum. Ya mesela ben şeye dikkat ettim. Bazen bakıyorum bazı insanların boynu daha uzun. Mesela benim hani o fizyonomik yapısı mı diyorsunuz artık. Bazılarının boynu daha kısa. Ben mesela ama yastık kullanmıyorum biliyor musunuz? 15 yaşından beri İşte takıntım var mesela. Bu tabii ki şey değil ama boynum kırışacak diye yastık kullanmam 15 yaşından beri. Öyle. vallahi boyun kırışmasına sebep olur mu bilmiyorum ama yani bazı kişilerde de yastık kullanmamak ağrı yapabilir. Aa. Yani bu tabii çünkü bu yatış pozisyonuna da alakalı bir şey bu. Anlatabiliyor muyum? Yani bu mesela şöyle kaldığın zaman buradaki kaslar daha kısa, buradakiler daha uzun. Yani ya, dengeyi bozuyor sonuçta. Anlatabiliyor muyum? Yani bu sonuçta herkes hangi yastık kendisine rahatlatıyorsa onu kullansın. Kullan. Ay inanmayacaksınız. Mesela ben yaz kış yün yorgan kullanıyorum. Bazısı da der ya ay bu bana ağırlık yapıyor, ağrı yapıyor. Hakikaten öyle ağrı yapar mı? Ben seviyorum ince yün yorgan. Vallahi tabii ben de severim yün yorgan. Değil mi? Üstünde ağırlık olması hoşuma gidiyor benim orada. Biz her ağrıyı mesela bel fıtığı zannediyoruz, işte boyun fıtığı zannediyoruz. Ama şimdi mesela izleyicilerimize yeni gelecek algoloji dediniz ya aslında bilinen bir şey. Bakın her şeyin bir pratik çözümü var. Her ağrı da ameliyat gerektirmiyor değil mi hocam? Yo, çoğu gerektirmiyor zaten. Ağrıların çok önemli bir kısmı çok az ameliyat gerektirir. Aa, Tabii. şimdi biz genelde ay bir yerim ağrınca ay kesin ameliyatlık oldum diye hemen Hayır, böyle öyle şey olur mu isyanlar, canım? isyana giriyorlar. Hayır. Ağrıların çoğu bir kere ameliyat gerektirmeden kendi kendine değilse de tedaviyle rahatlayabilecek tipte şikayetler bunlar. Hı hı. Benim hangileri hocam mesela hangi ağrılar ben nasıl ayırt edeceğim? Mesela evdeyim ağrı mesela boynuma birden ağrı girdi kramp birden giriyor bir de bak birden. Ay diyor ya kadınlar böyle ay birden ağrı girdi şurama der Şimdi mesela. bu birden giren ağrılar çok enteresan. Esas bu çok acayip bir soru hakikaten. Sebebi de şu. O aniden gelen ağrılar, boyun değil özellikle beldeki ağrılar çok şiddetli olur. Bazen mesela şöyle kalkarken der, tutulduk kıpırdayamıyor filan gibi. Bu çok şiddetli olmasının yanında bir de bir hafta 10 gün sürer. 3-4 gün kıpırdatmaz. Tuvalete kadar gidemezsin yani. O kadar şiddetli olur. Böyle hastalar çok geliyor. Bende çok şiddetli bir bel fıtığı oldu. İşte geçen sene. Ondan beridir de hep böyle ağrılarım var. Aslında o bel fıtığından kaynaklanan bir ağrı değil. Bu ani tutulmalarla çok şiddetli olan böyle kıpırdatmayacak kadar olan ağrılar daha çok faset kilitlenmesi denilen ağrılar. Yani bu beldeki omurgaların küçük eklemlerindeki problemden kaynaklanan, anlık problemden kaynaklanan bir şey. Kas spazmı, bacağınıza kramp girmesi gibi düşün. Nasıl şiddetli oluyor? Onun gibi bir şey böyle. Ama uzun sürüyor. Ve çözülmesi de zaman alıyor. Bu bir fıtık değil. Ameliyat olunmayı gerektiren bir şey değil. Ameliyatla tedavisi olan bir şey değil. Hiçbir şey yapmazsanız böyle bir durumda 10 günde kendi kendine geçebilir. Normalde geçer. Biraz ağrı kesici, kas gevşetici içersen 5-6 günde, 7 günde geçer. Oraya yok lokal anestezik yapılırsa, enjeksiyonlarla o kaslar gevşetilmeye çalışılırsa o 3-4 günde geçer. Böyle aslında çok mekanik olarak çok problemli bir şey değil ama çok şiddetli ağrı yaptığı için de insanı çok korkutan bir ağrı tipi. Yani aslında onun takibini yapın diyorsunuz. Hani baktınız geçmiyor ikinci adım doktora gidin. Şimdi o zaten kendi kendine geçer ama şimdi bu tip hastalarda hiç doktora gitmeyin demek mümkün değil. Çünkü onlar yataktan kıpırdatmayan bir şey. Evet. Bunlara diyorum ki doktora gidin tedavisini yaptırtırın. Ama endişelenmeyin. Bu kadar şiddetliyse o kadar korkmayın. Yani o fıtıktan kaynaklanmıyor %90. Ya insanlar genelde boyun fıtığı ameliyatından korkuyor. Hani eskiden beri böyledir halk arasında. Böyle bir korku vardır. Gerçekten her boyun fıtığı ameliyatlık mı? Yani onu da bir konuşalım. Aslında korkulacak bir şey tabii yani. Ameliyat olmaktan korkulur. Sonuçta vücudunu kestiriyorsun. Evet yani ama korkulacak ameliyatlık bir şey mı değil. her boyun fıtığı? Değil. Ameliyat olmaktan korkulur ama her boyun fıtığı da ameliyatlık değil. Hatta boyun fıtıklarının çok az bir kısmı ameliyat gerektirir. Bel fıtıklarında olduğu gibi. Bir kuvvet kaybına sebep vermiyorsa, bir sinirde hasar yaratmamışsa ameliyat olmadan tedavi edilmeye çalışılabilir. Boyun fıtıkları da bir de tabii değişik bir yönü daha var. Her boynu ağrıyan, ismi boyun fıtığı ya bunun. Boynu ağrıdığı zaman bende boyun fıtığı var diyor. Aynen. Aslında boyun fıtığının ağrısı boyunda olmaz. Daha çok o kolda olur. Hangi sinir sıkışmışsa o sinir hattı boyunca olur. Sıkışan sinirde olur. Fıtığın ağrı yapmasının sebebi yerinden çıkan
diskin oradaki siniri sıkıştırması. Hangi sinire denk geldiyse o sinirde ağrı olur. O da mesela bu parmağa gelen sinirse burada ağrı. Burada olursa bunda ya da uyuşukluk, iğnelenme, kanama. Boyunda, sadece boyunda orta hatta olanlar %90'ı bir kere fıtıktan kaynaklanmıyordur onların. Ay bunu iyi söylediniz hocam. Mesela bazen insanın eli uyuşuyor. Mesela her kola vuran veya ele vuran ağrı boyun ağrısı, yani boyunla alakalı bir şey midir yoksa kalp krizi de olabilir mi? Nasıl yapacağım ben bunun ayrımını? Şimdi o da farklı. Tabii bunu sizin yapmanız, daha doğrusu doktor olmayan birisinin yapması çok zor. Hı hı. Neden? Çünkü kalp krizi de gerçekten bazen sol kola vurabiliyor ama her kalp krizi sol kola vurmaz. Kalbin hangi bölgesinde kriz olduysa, mesela üst bölgesindeyse atıyorum omza doğru vurur, altındaysa mide ağrısı zannedersin filan gibi. Yerine göre değişiklik gösterir bu kalp krizleri de. Ama her kol ağrısı da kalp krizi olmaz. Kol ağrısının onlarca sebebi var. Onlardan belki %1'i kalp krizindendir, belki değildir, daha da düşük miktardadır. Anlatabiliyor muyum? Öyle her kolu ağrıyan da ben kalp krizim geçiriyorum diye koşup doktora gitmesin, tabii başka bir şey. Ama adamın geri baktığınızda hayatında kalple ilgili sıkıntıları var. Çok sigara içen birisi, kilolu birisi, yaşı bilmem kaç olmuş. Kalp krizi riski varsa tabii o zaman da bu zaten fıtıktır deyip de göz ardı edilecek bir şey değil. Ondan siz o zaman geldiğinde Yani bir de şey istiyorsunuz, test farklı. istiyorsunuz o zaman değil mi? Ya onu biz yani genellikle fark ederiz yani bize gelen hangisi olduğunu, ama yani öyle çok da hafife alınacak bir şey de değil. Yani o özellikle hayat kalitesi açısından bu risk taşıyan bir gruptaysa çok da hafife almasınlar. Ama öyle genç birisi benim kolum ağrıyor, devamlı Ara ara uyuşuyor ağrıyor diyor mesela. Ya diyor ya, ara ara el uyuşması da akla, kalp krizi gelinceye kadar 5000 tane daha şey var, sebebi var onun. O kalp krizi çok nadir olan uyuşma yapar. Eldeki uyuşmaların başka sebepleri var. Yani daha çok görülecek. Hocam biz Türk halkı olarak böyle kendi kendimize teşhis koyabiliyoruz. Değil mi? Hemen bir ağrı oldu ve kesin ben buyum diye. Size gelen böyle ilginç vakalar var mı? Mesela en çok hangi ağrıyla son zamanda şikayetiyle geliyorlar? Merak ettim. Şimdi benim çalıştığım ortam nedeniyle bana en çok bel ve boyun ağrıları geliyor. Hı hı. Yani aslında ben üniversitedeyken her türlü ağrı tedavisini yapıyordum. Hala da yapıyorum gerçi, ama orada hasta çeşitliliği daha fazlaydı. Ama burada daha çok gelen hastalar bel ağrıları ve boyun ağrıları. Bunların bir kısmı fıtık, bir kısmı kireçlenmeler, bir kısmı kas ağrıları artık. Ama dediğim gibi şu son zamanlarda daha çok bel ve boyun ağrısı hastaları geliyor. Evet. Şimdi sizin uyguladığınız ameliyatsız tedavilerden bahsettiniz ya. Mesela Evet. bunlara nasıl yöntemler gelişti? Teknoloji de artık ilerliyor. Nasıl tedavi edebiliyorsunuz bunları? Şimdi herkes ameliyat olması gerekmiyor demiştim. Hı hı. Ne yapacak peki bu insanlar? Bazıları hiçbir şey yapılmasına gerek yok. Kendi kendine geçebilir. Yani bir süre içinde, belli sürede. Bazılarında, yani burada olay şu esasında. Fıtıktan bahsedersek eğer. Yani çünkü boyun ağrılarının çok az bir kısmı fıtık. Diğerleri kireçlenmeler, kas ağrıları falan, bir sürü şey var, sebebi var. Fıtıksa eğer, buradaki olay sinirin sıkışması. Diskin kaydığı zaman o siniri sıkıştırması, o sıkışan sinirlere ağrı oluyor. Fıtık bundan kaynaklanıyor. Şimdi o ameliyatla ne yapılıyor? O sıkıştıran disk oradan açılıyor orası. O disk çıkartılıp alınıyor. Ameliyat bu. Ama bu her zaman gerekmeyen bir şey. Bunu yapmadan çoğu hasta zaten toparlıyor. Ağrıları geçiyor. Ne yapıyoruz? Birçok yol var. Oraya kortizon enjeksiyonu yapılabiliyor. Radyo frekansla o sıkışan sinirin köküne, kök ganglion denen bir yeri var. Oraya uyarı yaparak oradaki enflamasyon, yangı, işte hassasiyet ortadan kaldırılabiliyor. Sinirde iç yapısına bazı uyarılarla değişiklikler yapılarak ağrı algılaması değiştirilebiliyor. Nükleoplasti yapılabiliyor. Ozon enjeksiyonu yapılabiliyor. Yani bir sürü tedavi var. Yani burada ameliyat olmadan önce başka tedavi yöntemleri var. Hatta bunların bir kısmı birlikte de yapılabiliyor. Aynı anda 2 tanesi, 3 tanesi yapılabilir. Nedir o nükleoplasti dediğiniz tedavi yöntemi? Ya nükleoplasti şu. Şu son zamanlarda artık çok moda bir terminoloji haline geldi. Bu da aslında biraz rahatsız etmeye başladı. Çünkü her gelen hasta bana beli ağrıyan ya da boyun ağrıyan, hocam nükleoplasti yapıyor musunuz diye geliyor. Yapıyoruz da bakalım sana iyi gelecek mi? Yani her fıtıkta nükleoplasti etkili mi? Değil. Ama belli
fıtıklarda da çok etkili. Nükleoplasti şu. Şimdi dedik ya, disk yerinden çıktığı zaman, iki tane omurganın arasındaki disk yerinden kaydığı zaman gidiyor oradaki siniri sıkıştırıyor. Ya taşmış oluyor, yerinden çıkmış oluyor burada disk hafifçe. Nükleoplastide bu taşan diskin içine iğneyle giriyoruz. Bu iki ayrı yöntemle yapılıyor. Bir tanesi lazer, diğeri de radyo frekans. İkisi de iğne gibi şeylerle, kanüllerle. İçine giriyoruz. Ya radyo frekanslarla ısıtıyoruz ya da lazerle ısıtıyoruz onu. Isıtarak o ortadaki yumuşak kısmın suyu uçuruluyor, kurutuluyor diyelim. O kuruyunca büzülüyor. Üzümün kuru üzüm haline gelmesi gibi. Büzülünce de o taşmış olan kısım birazcık içeriye doğru, eski yerine doğru çekiliyor. Rahatlıyor. Nükleoplasti bu. Bu oradaki siniri rahatlatmak için iyi bir yöntem aslında. Belde de, boyunda da. Ama disk yerinden çok fazla çıkmışsa ya da yırtılmışsa, kenarlarından taşmışsa oradan yırtılan yerden, orada bir işe yaramıyor. Yani her fıtıkta ameliyat olmadan nükleoplasti yaptırayım, diskim de geçsin gitsin, bir şeyim kalmasın, böyle bir şey yok. Peki bu mesela tedavi yöntemi ne kadar geçerli? Yani tekrar edebilir mi? Bu tedaviye tekrardan ihtiyacım olabilir mi? Ya olabilir ama doğru hasta grubunda yaparsanız işe yarıyor bu. Anlatabiliyor muyum? Yani her hastaya uygulanabilir ama işe yaramaz. Anlatabiliyor muyum? Yani her hastada nükleoplasti yapılmaz. Her diske nükleoplasti uygulanmaz ama başka yöntemler de var. Şimdi bu arada çok moda olduğu için bunu söylüyorum. Herkes gelen bana bir nükleoplasti yapsana diyor. Ya zannediyorlar ki nükleoplasti yapacağız. Oradaki disk eski haline gelecek. Hiçbir şey yokmuş gibi gidecek, bir MR çektirecek. Aa ne güzel bak eski haline gelmiş diyecekler. Böyle bir şey yok yani. O şeydir, biri yaptırmıştır. Bak ben bunu yaptırdım, çok iyi geldi. Evet. Komşu sen de bunu yaptır. Olabilir. Belki biraz Öyle. reklamları fazla oluyor bunu. Öyle Evet. zannediyor insanlar. Onun için O doğru yüzden. ellerde doğru tanık olması çok önemli. Burada Hocam en bu önemli işin şey, uzmanı. en önemli şey tanıyı koyabilmek. Doğru tanıyı koymak. Neden olduğuna doğrusu teşhis koyacaksın, ona göre de tedavi seçeneğini seçmek lazım. Siz illa diyorsunuz ki kilo verin diyorsunuz. Evet. Yani ağrıların en büyük temel sebeplerinden biri de kilo. Şimdi bize yazıyorlar her yerim ağrıyor. Sen löp löp ye sonra da ağrıyor de. Yani biz bir de seviyoruz yani yemeği de seven bir milletiz. Vallahi şimdi tabii o bir zevk tabii. Onun için bir şey söylemek zor. İnsanları suçlamak zor ama kilo özellikle bel, kalça, diz ağrılarında en önemli problem. En önemli sebeplerinden bir tanesi kilo. Yani şimdi senin vücudun kemik yapısı belli. Bu kemik yapısını senin diyelim ki 60 kilo için yaratılmış bir kemik. Şimdi sen bunu 60 kilo 80 kiloya çıkartırsan, 90 kiloya çıkartırsan 30 kilo fazla taşıtıyorsun o kemiğe. Şimdi bir sandalye, bu sandalyenin taşıyacağı kilo işte 100 kilo. Sen buna 200 kilo koyarsan ne oluyor? Bacaklar çatırt diyor gidiyor ondan sonra. Can dayanmaz. Yani evet, yani bunun taşıyacağı yük belli. Şimdi buraya koyduğun her 1 kilo oradaki ekleme fazla bir yük bindiriyor. Neden bindiriyor? Çünkü ayakta duran insan, yani biz yapı olarak ayakta duruyoruz tabii insan oğlu olarak. Ayakta durunca da eklemler yukarıdan bastırdıkça o aralığı daraltmaya çalışıyor. Dizde öyle, kalçada öyle, belde öyle. Şimdi bel fıtıkları insana özgü bir hastalık. Çünkü köpek mesela yere paralel durduğu için omurgası, Evet. orada omurgalarda oynama olmadığı için taşma olmuyor. Ama insan ayakta durduğu için öne eğilirken bu omurgayı öne eğilebilmen için şu hale getiriyorsun. Ay çok mantıklı. Bak hiç böyle Bu hale düşünmemiştim. gelince de bu aralıklar tabii böyle oluyor. Bu sefer de dışarıya doğru diski kaydırıyorsun. Anlatabiliyor muyum? Bu insana özgü bir şey ama sonuçta buraya yük bindiriyorsun sen. Fazla kilonla o yükü bindirmeyeceksin. Bindirdiğin sürece oradaki dejenerasyonu, şekil bozukluğunu arttırıyorsun. Her geçen gün, her ayağa kalktığında o biniyor oraya bir yük. Hocam denge problemleri de bununla ilgili mi? Denge problemi çok onunla ilgili değil ama denge problemi de başka bir sıkıntı. Özellikle ileri yaşlarda denge kasları çok önemli. Yaşlandıkça en önemli yapılması gereken şey denge kaslarını kuvvetlendiren sporlar yapmak lazım. Yani oturduğun yerden hiçbir yere gidemiyorsan sandalyeye otur kalk otur kalk. Bacakların kuvvetlensin. Belin, karnın, kasların kuvvetlensin. Bu kaslar ne kadar kuvvetliyse yürürken düşme riskini o kadar azaltıyorsun. Denge önemli bir şey yaşlanınca. Çünkü en önemli problem yaşlanınca düşme riski. Aynen. Düşünce de bir yerini kırıyorsun. Ölümlerin çok önemli bir kısmı o kalça kırıklarından oluyor. Ya dikkat etmiyorlar. Bunu da önlemenin yolu denge kaslarının kuvvetli olması. Şimdi peki neden peki şişman insanlarda daha fazla oluyor bu dengesizlik?
kilo fazla olduğu için hareketsizleşmeye başlıyor. Ayağa kalkmak zorlaşıyor. Çünkü sırtındaki o 30 kiloluk çuvalla dolaşıyor. Şimdi sırtında çuval olmayan bir insan normal ayağa kalkmasıyla sırtındakiyle beraber kalkması bir değil. Öbürü kalkmak istemiyor ayağa. Evet. Fazla kilolar olduğu için. Zor geliyor. Normal vücudundaki kilosu ağırlığı normal olsa kalkacak. Hareket etmediği zaman da bu sefer kaslar zayıflıyor. O zayıflayan kaslar da işte bu dengesizliklere sebep oluyor. Hocam o sandalyede kaç otur kalk o egzersiz yapın dediniz ya. Mesela günde kaç kere yapılır? Yapabildiği kadar Nasıl yapsın. yani? Ayağı dümdüz Ya bu kalkacak, insanlar hiç oturacak. yapmıyorlar. Hiç yapmıyorlar hocam. Yani en basiti bu. En basit. Yani oturup kalkmak şu bacakları kuvvetlendiren bir şey sonuçta. Mesela ben de çok masa başı çalışan bir insanım. Mesela genelde ağrınca bilmiyorum bunu istem dışı alışkanlık olmuş. Ben de spor da yapıyorum ama ona rağmen artık çağımızın hastalığı. Şunu çok yaparım mesela hocam. Evet. Şöyle yaparım. Şöyle görebiliyor musunuz bilmiyorum da Evet. şöyle mesela gerdiririm. Bunlar doğru mu yanlış mı yapıyorum yoksa? Ya germe egzersizleri. Şöyle bir ay derim Evet. şöyle düzeltirim. Şimdi internet o kadar gelişti ki internete bir giriyorsunuz. Bütün egzersizleri gösteriyor. Gir Şimdi YouTube'a. burada tabii işin tıbbi bilimsel kısmında her kas için farklı bir germe egzersizi var. Hangi kas problemliyse o kası germek önemli. Neden germek önemli? Kaslar kasılınca, spazma girince ağrı yapıyor. Şimdi bacağınızda kramp girmiştir. Herkesin bacağına kramp girer. Ne yapıyor? Bu bacaktaki kramp da taş gibi oluyor. O taş gibi olduğu zaman da şiddetli ağrı yapıyor. Kasılma. Çünkü oraya giden kan azalıyor filan. Bir sürü faktör var orada. Şimdi oradaki amaç o kasılmış olan, sertleşmiş, kasıldığı zaman boyu kısalıyor. Bunu uzatmaya çalışıyorsun. Eski haline getirmeye çalışıyorsun tedavi. Kramplarda bunu yaparken diğer kasılmalarda da aynısı. Kasları mümkün olduğunca normal eski haline getirmeye çalışılıyor. Stretching dediğimiz bu germe egzersizlerinde. Kaslar eski haline geldiği zaman mümkün olunca gevşek oluyor. O da ağrıyı azaltan faktörler. Yani kasları germe egzersizleri onun için önemli. Ama her kas için farklılıkları gösteriyor bu. Şimdi bu boyun için farklı. Boyunda bir sürü kas tipi var. Omuz için farklı. Burada bir sürü yerleri farklı. Mesela kasın bir tanesi şunu yaptırıyor, öbürü bunu yaptırıyor. Aynı bölgede. Hepsinin germeleri farklı. Ama şikayete göre burada belli egzersiz tipleri öğrenilebilir. Hocam peki siz bu uyguladığınız tedavilerden sonra da hastalarınıza belirli egzersizler veriyor musunuz? Mesela boyun fıtığı veya bel fıtığın tedavilerinden sonra normal hayatıma devam edebilir miyim ya da böyle denge problemi yaşayabilir miyim? Şimdi benim yaptığım tedavilerde genellikle bu bel ve boyun fıtıklarından bahsediyoruz. Diğer ağrı tedavilerinden değil tabii. Burada ben şunu öneriyorum genellikle hastalara. Bu tedaviden sonra bir fizik tedavi uzmanına da görünün. Beraberinde diğer mevcut kaslarınızda spazmlar varsa onları da bir gevşetmeleri lazım. Çünkü sadece eklemlerdeki problemleri ortadan kaldırmak ağrıyı tamamen geçirmiyor. Kaslarda spazm devam ediyorsa o bel ağrısındaki bazı şeyler devam ediyor. Hep tamamen geçmiyor. Onun için ben genellikle bir fizik tedavi uzmanından görmesini istiyorum. Özellikle de fizik tedavi uzmanı diyorum. Fizyoterapistler de bu işlerden anlıyor tabii. Hangi kas gruplarının yaptı ama bu fizik tedavi uzmanı hani uzmanlığın getirdiği sadece germe değil başka tedavi biçimleri de belki önerebilir diye. O yüzden fizik tedavinin de mutlaka arkasından yapılmasını öneriyorum ben. Öneriyorsunuz. Bir de gündemden bir soru sormak istiyorum hocam. Çünkü benim de işlediğim bir konu kanalımda. Sizin de alanınıza giren bir kısmı var. Şunu soracağım. Güllü olayında mesela Güllü cinayetinde Güllü Hanım'ın daha önceden platin ameliyatı olduğu, işte sonradan da işte tüp mide ameliyatı mesela olmuştu. Güllü Hanım çok zayıflamıştı ve dengesini kaybediyordu gibi iddialar vardı. Bir insan tüp mide ameliyatı olduktan sonra platin de takılıysa bu onun hareketlerini kısıtlar mı veya denge problemi yaşar mı? Şimdi tüp mide ameliyatıyla dengenin bir alakası yok. Tüp mide ameliyatı senin sadece kilo vermeni sağlayan bir şey. Yağların eritiyor. Ama bu sırada doğru beslenme yapılmadıysa, protein yeterli alınmadıysa kaslar da zayıflayabilir. Kas zayıflığı denge problemine sebep olur. Çünkü bizi ayakta tutan, dengede tutan denge kaslarımız. O demin de söylediğim gibi. Ama şimdi hani tüp mide ameliyatı oldu, dengesini kaybetti, düştü. Böyle bir şey olacağını tahmin etmiyorum. Beldeki platinler o da başka bir yönü işin. Şimdi platin insan hareketlerinde bir takım kısıtlıklara sebep olur ama yani insan da robot yapmaz. Yani hangi bölgeye kaç tane takıldıysa, şimdi platinin amacı şu. Bu bel omurgalarında takılan platinler
ya bir yerde kayma olmuştur ya darlık vardır filan, onları sabitlemek için takılır. Yani oradaki o problem oluşmasın ya da geri gelsin diye. Ya 3 tane ya 4 tane maksimum, hadi bilemedin 5 olmaz yani. Çok 3-4 tane omurgayı sabitler bu. O zaman ne olur? Şimdi normalde insan şöyle eğiliyorsa bu eğilme bu şekilde olamaz. Mesela o bölgede düz kalır. Anlatabiliyor muyum? Ama bu kadar kısıtlar yani hayatını. Yani böyle iyice yatalak hale getirmez ya da böyle sopa yutmuş gibi dolaştırmaz insanı. Evet. İlginç detaylar var. Mesela yine sizin alanınıza giren bir kısmını soracağım ben. Mesela yeni çıkan bilirkişi raporunda Güllü Hanım'ın önden, omuzlarından mesela böyle arkaya doğru itildiği tespit edildi. Bu rapora göre soracağım şimdi. Bir insan omuzlardan itilirse dengesini sağlayamaz mı? Mesela biri arkadan, sokaktan gelsin, beni böyle arkadan biri ittirsin, ben böyle bir refleks olarak ne oluyor falan diye bakarım. Ama insan önden böyle itildiğinde dengesini sağlayamaz mı? Ya önden itilirse de sağlayabilirsin, arkadan, ama burada itilmenin şiddeti önemli tabii. Ne kadar şiddetle itildiği, artı o itilen kişinin ne kadar güçlü olduğu. Yani bunu engelleyebilecek, toparlatabilecek durumda. Ama şimdi soru şuysa, eğer aynı kişiyi hem önden ittik hem de arkadan ittik, hangisi daha tehlikeli? Tabii önden itilmesi daha tehlikeli. Çünkü arkadan itilen birisi kendini toparlayabilir bacaklarının, eklemlerinin açılarından dolayı. Ama geriye doğru bu açıları toplamak daha zor, geri giderek. O yüzden böyle bir sıkıntı var ama tıbbi olarak yani düşündüğümüzde. yani, evet, ama sonuçta o itilmenin şiddeti önemli. Oradaki ne kadar güçlü olduğu, itilen kişinin gücü, her şey, bir sürü faktör var. Kas kuvveti, tutunabildi mi, tutunamadı. Tabii bu önden itilmek arkadan itilmeye göre daha düşme ihtimalini artıran bir şey. Evet, siz de raporu doğrular nitelikte o zaman konuştunuz. Tıbbi olarak yani bunun nasıl olduğunu da öğrenmiş olduk. Şimdi bir de hocam mesela arkadan genelde böyle kendini savunmaz hale gelirsin ya, diz kapaklarının boşluğuna vururlar. Mesela oradan daha çabuk dengeni kaybedip düşersin, değil mi? Hani dövüşçüler de öyle yapar ya, şu şeyi kısmını bilirler, böyle mesela yaptığımı birden dengeni kaybedersin. Bir de şeyi konuşmak istiyorum hocam. Biz mesela normalde çocuklarda çok eğrilik görüyoruz. Gençlerde de görüyoruz. Neden dolayı görüyoruz? Telefonlardan dolayı. Aslında hepimizde var bu ya. Çocuklara, gençlere indirgemeyelim. Hepimizde var. Ben bile yani bazen böyle dura dura böyle telefonla yapıyorum ya, oynuyorum ya. Artık insanların modeli değişti hocam. İnsanlar eskiden dümdüz duruyordu. Şimdi öne doğru duruyor. Kafaları önde, bedenleri arkadan geliyor. Bunun için var mı yapabileceğimiz? Nasıl önlemiyor? Vallahi bu bir alışkanlık tabii. Değil yani mi? alışkanlıklarla oluşan bir şey. Yoksa yani herkesin yapısı aynı. Bütün fizyoloji, anatomi aynı herkeste. Ama bu aynı pozisyonda kala kala işte bu işte bir omzunda çantayı taşımak alışkanlığı gibi bir şey bu. Hep aynı omzuna çantayı taşıyanlarda şöyle olabiliyor yani, Evet. zaman içinde bu taraftaki sanki omurgada bozukluk varmış gibi doğuştu, ama böyle bir şey yok yani, bu alışkanlıklarla alakalı Şu mesela bir ben şey. şu hareketi çok yapıyorum. Şöyle. Mesela yapılabilir mi bilmiyorum da boyun için. Ya boyunun fizyolojik duruşu, çenenin hafif yukarıda olması, dik durmak denilen şey şu. Yani şu karşıya bakmak. Yani şu doğru bir duruş değil. O zaman evde mesela ama kendilerinin fotoğrafını hiçbirimiz bunu çeksin. yapamıyoruz. Yani çok alışkanlıkla alakalı. Zor bir şey bu yani tabii. Onu kendi kendilerine test edebilmek için mesela bir fotoğrafını çekebilirler, değil mi? Hani duruş. Olabilir ama bunu unutur musun? Yani yarım saat sonra unutursun bunu. O zaman aynaya asacaklar evde kenara. Evet. Duruş modeli bu diye. Bir fenomen boy uzatma ameliyatı olmuştu geçtiğimiz yıllarda, aklıma geldi bak. Diz kapaklarından sanırım boyunu uzatmışlar. Erkek bir fenomen. Kapaktan değil de dizin, ya o kemikler uzatılır. Doğru. Diz kapağına uzatılabilir. Ya doğru, bu gerçekten var mı böyle bir şey, merak ettim. Var ama yani şimdi mesela 1.50'lik adamı 2 metre yapamazsın. Onun sınırları var tabii. Yani Ne kadar olur mesela 1.60'lık bir tam adam. bilmiyorum. Şimdi ortopedi uzmanlarının yaptığı bazı yöntemler var. O kemiklerde böyle 1-2 santimlik yükseltmeler falan yapıyorlar ama şimdi ben de bir şey söylemem zor açıkçası. Ama o böyle 20 santim, 30 santim değildir o uzatmalar. Şimdi egzantrik bir soru daha sorayım, cevaplamak isterseniz. Halk arasında şöyle bir şey bilinir mesela. Hamile bir kadın doğum yaptıktan sonra boyu 1 santim kısalır derler. Boyu kısalır derler. Doğru mu bu bilgi? Böyle bir şey var Duymadım mı? öyle bir şey ama Ya. şöyle, normalde herkesin boyu kısalıyor. Herkes erişkinlikten sonra bir süre sonra giderek kısalıyor. Çünkü ayakta durduğumuz için olan bir şey bu. İşte yer çekimi ve ayakta olmak bununla alakalı işte. Nasıl yüzünüz sarkıyorsa onun gibi bir şey bu. Ne oluyor? Omurgalar, disklerde hafif hafif incelmeler başlıyor. Binen yükle alakalı. Bu inceldikçe şuradan
Şimdi annenize falan sorun yani gençliğindeki babanız. Gençliğinde mesela 1.70 ise şimdi 1.85'ti benim babam. Şimdi yanına gidiyorum ben 1.75'im, sanki aynı boyda gibiyiz. ya işte öyle o 10 santim kısalmamıştır ama 3-5 santim kısalmış. Niye 2-3 kısalır ya? santim. İşte o diskler yavaş yavaş az kısalıyor, çöküyor. O yüzden. Hocam mesela benim babam spor yapan biriydi bir de. Spor yaptığı halde boyu kısaldı. Mesela ben kaliteli bir yaşlılığa nasıl veya kaliteli nasıl yaş alırım? Ya o kadar kısalmaz yani bir 70 adam cüce olmaz yani. Ama böyle çöken yaşlı onu fark oluyor. etmezsiniz de ama normalde ölçerseniz onu fark edilecek bir şey. Belki de yani. Sonuçta o hafif hafif bir küçülme olur. Oluyor. Yani belki hamilelikte hani o yükle Baskı. alakalı ama zannetmiyorum. Yani o kadar çok belirgin bir şey olacağını tahmin etmiyorum. Hani bir şey vardır Öyle bir ya. şey varsa o yaş zaten hamilelik genç bir yaş. O toparlar geriye. Hocam mesela derler ya, ay 2 büklüm oldum artık, yaşlandım derler. Bazı yaşlarımız hakikaten böyle eğildikçe eğiliyor aşağı doğru, böyle hani bastonla gezenlerde de görürüz. Evet, belki de hiç spor yapmayan insana göre spor yapan daha mı dik yaşlanıyor? Yani bu şimdi kendi gözlemim aklıma geldi de, sizce 2 büklüm olmamak için yaşlanınca? Vallahi şimdi bütün olay en başta söylediğim kor kaslarının güçlenmesi. Sırt, bel kaslarınız ne kadar güçlüyse bu iş o kadar iyi gidiyor açıkçası. Ve fazla kilonuz yoksa. Bu ikisi çok önemli bir şey. Evet, fazla kilo. Hocam her şeyde söylüyor kilo. Çok önemli. Kilonuza ama. dikkat Her şeyden edeceksiniz. önemli. Yani orada verebileceğiniz yarım kilo bile önemli. Orada yarım kilo bile oradaki yükü yarım kilo azaltan bir şey. Evet, daha detaylı konuşacağız. Hocam çok teşekkür ederim katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Yani keyifli bir sohbet oldu. Bir de gerçekten çağımızın hastalıkları artık, bu ağrılar, kronik ağrı mı, bel fıtığı mı, boyun fıtığı mı, hepsinin ayrımını yapabileceğimiz bir Ordinarius'la beraberdik. Çok teşekkür ederim. Profesör Doktor Alp Yentür bizlerle beraberdi. Siz de merak ettiklerinizi videonun altına yazın. Bir dahaki bölümde soralım. Yeni bir bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.